أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادة مدد يا شيخ بستر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İslam 5 temel üzerine kurulmuştur. Yani bunlar İslam'ın şartlarıdır. Bunlar Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmek. Yani eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü şehadet getirmek. Namaz kılmak ikincisi. Üçüncüsü zekat vermek. Ondan sonra hacca gitmek. Ramazan orucunu tutmaktır. Bunlar İslam'ın temelleri. Bunları hiçbirini eksik etmemek lazım. Hepsini, üçünü tamamdır. Zekatla hac fakir olmayan için o da yapması lazım olan şeyler. Temel, İslam'ın temellerindendir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام صور وعلامات كما نار الطريق ورأسه وجماعه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة تمام الوضوء. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İslam'ın yön feneri gibi bir takım işaretleri var. Yani nasıl fener olur, insan yolu gösterir, ister denizde, ister karada. Onu gösteren alametleri vardır. Bunun başı ve özü Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmek. Kelime şehadet getirmek. O birinci İslam'a giriş. Ondan sonra namazı doğru kılmak, zekatı vermek ve abdesti tam almaktır. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما من أديت زكاته فليس بكنز. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki zekatı verilen bir mal kenz dediği biriktirilmiş mal değildir. Yani o halaldir, tamamdır. Kenz dediği yani karışık para oluyor. Kenz dediği bu saf helal para olmuş oluyor zekat ödenince. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki malının zekatını veren, misafire ikramda bulunan ve darda olana yardım eden kişi cimrilikten beri olmuştur. Yani bu insan cimri değildir. Zekatını vermiş, misafiri ikram etmiş, darda sana yapmış, bunları yapmayan cimridir demek. Bunlar cimri sayılmaz. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وقي شح نفسه من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kendisinde şu üç şey bulunan kişi nefsini cimrilikten korumuş olur. Yani cimrilik sevilmeyen bir şey. Allah azze ve celle sevmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevmez. İnsanlar da sevmez cimriliği. Onun için bunu yapan insan cimrilikten korunmuş olur. Bunlar zekatı vermek. Çoğu zengin var. Cimrilikten zekatını vermeyen çok zengin istemediğin kadar var. Yani çoğunluğu o şeydedir, vaziyettedir. Zenginlerin var parası ama veremiyor. Cimrilik işte odur cimrilik. Misafire ikramda bulunmak, misafir işte elinden geldiği kadar ikram edeceksin. Gidip de yapmaya gerek yok. Yani bulunan evde ne varsa ona ikram et. Kalkıp da kendine de yapma. Cimri demesinler de gidip borç harç alıp da ondan sonra bu yapacağım diye sen dara düşme de gerekmez. Ne varsa misafir bulduğunu yer.
O ikramdır ona da. Ve darda olana yardım etmektir. Ya darda olan insana da yardım etmek elinden geldiği kadar insan Allah Azze ve Celle fazla şey yapmaz. Fazla zora sokmaz insan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir sahabenin birisi bir altın vermiş. Peygamber başını ters tarafa çevirmiş. İkinci taraftan, öteki taraftan gelmiş. Bu altın ben buldum. Bütün malım bu altındır. Sana veriyorum demiş. En sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle şey yapmış. Almış altını savurmuş adama. Şey yapmış. Değmemiş ona. Demiş sen al bu bütün malını bana verip ondan sonra dileneceksen hele olmaz. Yapacağın kadar ver. Kalanı sen harca şey yapar. Ayrına bak. Yani o da her şeyin bir adabı usulü var. Kendine yapabildiğin kadar yardım yaparsın. Kendine sokmadan şey yapmadan yardım edersin. Hani burada hadiste biz darda olanı yardım et diye sen gidip evini farkını adamın kredisi var banka onu kurtarayım diye sen şey yapacaksın. Sen bu defa evsiz yersiz kalacaksın. Olmaz. Her şeyin usulü adabı var. Darda kalanı eline gelene kadar yardım edersin. O cimri sayılmazsın. Yani ona korkma cimri sayılacak diye. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخلصوا عبادة الله تعالى وأقيموا خمسكم وأدوا الزكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وصوموا شهركم وحجوا بيتكم تدخلوا جنة ربكم. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki burada Peygamber zaten her şey en güzel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis olarak da o Arapçası öyle şey kafiyeli gibi söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Türkçesi o kadar şey de, o kafiye gelmez ama onun Allah'a karşı ibadetlerinizde samimi olup 5 vakti namazını kılın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu birincisi ihlas. Allah'a ibadet ederken ihlasla edin. 5 vaktinizi kılın. Ramazan orucunuzu tutun diyor. Ondan gönül hoşluğu ile mallarınızın zekatını verin. Onların hani o canınız sıkılmasın. Para gidiyor aman paramız bu kadar çok verdiysen Allah demek sana çok vermiş. 100 altın verdiysen demek sana Allah 5000 altın vermiş ki sen 100 altın veriyor. 2000 altın vermiş. Artık sevineceksin bu kadar fazla verdim. Demek benim çok vermiş Allah ki bunu vereyim diye. Yani gönül hoşluğuna vereceksin zekatını. Beyti hac edin ki Rabbinizin cennetine giresiniz buyuruyor Allah Azze Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, mallarınızı zekat ile koruyunuz. Yani zekat vermez, ondan sonra bütün mal gider. Allah muhafaza etsin. O mallarını korumak için zekat verin muhakkak. Hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz. Hastalığın da tedavisi sadakadır. Doktordan daha fazla şifa olur. Belalara karşı dua ediniz. Belalara karşı Allah muhafaza etsin diye dua yapın ki bela uzak durur sizden. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستعينوا على حمل البلاء بالدعاء والتضرع. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mallarınızı zekat ile koruyunuz gene. Yani mal muhakkak korunması için zekat lazımdır. Hem farzı yerine getirmiş olursun, hem malını korursun, hem sevap kazanmış olursun, hem dualar kazanmış olursun.
Hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz. O da sadaka. Her gün muhakkak insan günün sadakası versin ki hem beladan kazadan hem şifa olsun diye onu muhakkak yapmak lazım. Belaları taşıyabilmek için dua ve yalvarmakla yardım alınız. Yani Allah'a yalvarın, dua edin ki belalar uzak dursun sizden. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ed-dînâru kanzun ve'd-dirhamu kanzun ve'l-qîrâtu kanzun." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki zekatını verilmedikçe dinar, altın kenzdir. Dirhem, gümüş kenzdir ve kirat kenzdir. Yani bunlar kenz dedi. Yani zekatı ödenmemiş mallardır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ez-zekâtu kantaratul İslam." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki zekat İslam'ın köprüsüdür diyor. Yani o zekat. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu çoğu o Araplardan Müslümandı, mürtet oldular. Ne? Zekat ödememek için. Demek ki İslam'ın hakikaten köprüsü, onu vermeyen İslam'a girmiş olmaz. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Kull mâlin adda زكاته فليس بكنز وإن كان مفتون تحت الأرض وكل ما لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki zekatı veren bir mal yer altına gömülü olsa bile kenz, birikmiş mal değildir. Zekatı verilmeyen bir mal ise açıkta olsa da kenz sayılır. Yani zekatı ödülmemiş sayılır. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهاء لم يمطروا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir toplum mallarının zekatını vermezse mutlaka onlara gökten yağmur kesilir. Yani onun için en büyük şey işte dünyada her tarafta yağmur kıtlığı var. Yağmur yağmur, su yok diye yaparlar. Şayet hayvanlar da olmasa onlara tek damla bile yağmur yağmazdı. Yani Allah hayvanlara, haşeratlara acıyıp yağmur veriyor. Yoksa hakikaten bir damla verilmezdi bunlara. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Urida aleyhi evvele thelâtetin yedhulûnel cenneh ve evvel thelâte yedhulûnel nar fe'emâ أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد ومملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله وفقير فخور. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bana cennete girecek ilk 3 kişi ile cehenneme girecek 3 kişi için arz edildiğini, yani bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gösterildi. Cennete girecek ilk 3 kişi olan şehit, birisi şehit olan, onlar cennete ilk giren. Rabbine ibadetini güzel bir şekilde yapıp efendisine itaat eden köle. Şimdi köleler yok. Hani o eskiden köle olup da Allah'a ibadet edip hem sahibine hizmet eden, o da o dünyada çektiği eziyetlerin karşılığında cennete girecek ikinci sınıf insanlardır. Ve çoluk çocuk sahibi olan, dinlenmekten utanan, iffetli, onurlu kişidir. Yani o iffetli, o kimse yapılan. Yani o kimse kimseye dilenmeden çoluk çocuğu olduğu halde hani sabredip olan o kişi 3. kişidir cennete girecek sınıflardan.
Cehenneme girecek ilk 3 kişi ise zalim sultan. İkincisi malı Allah'ın hakkını olan zekatını vermeyen kişi. O da zekat vermeyen hem malı var hem zekat vermeyen. O Allah'ın hakkı olduğu için o da ikinci kişi sınıftır. Bu cehenneme girecek olan. Ve kibirli fakirdir. Hem fakir hem kibirli yani. O da üçüncü sınıftır. Sadaka Resulullah fîmâ kâle o kemâ kâle. ألا أحسن ألا إن أحسنت الله بلغ وأفسد ما قرأناه هدي وصل إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وإلى أرواح مشايخنا آبائنا أمهاتنا أمواتنا أموات المسلمين خاصة أهل الخارج كانوا مصدقين خاصة الإمام الخليفة ووسط الخليفة خواجة بهاء الدين محمد ويسير البخاري سيدنا عبد الخالق الجواني مولانا الشيخ شرف الدين داوسان مولانا شيخ عبد الله فاز داوسان مولانا شيخ محمد ناظم الحقاني وسائر ساداتنا الصديقين ومن حضراتهم وجوارهم حسين حمزة أفندي ورفاقه Hacı Mustafa Turabi cümlemizin geçmişler ruhları için, şehit şuhadaların ruhları için, hayırların gelmesi, şerrin olması için. Lillahi Teala'l-Fatiha.